Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşün günlük grafiklerinden baktığımızda şu düşüş sürecini yaşadıktan sonra bir tepki sürecine girdik. Fakat burada bakın alıcıların güçlendiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 33.66 üstünde orta uzun vadeliler için kapanışlar almamız gerekecek. Şu bir önceki tepe bölgesi ve aynı zamanda 34.86'dan başlayan düşüşün bir ara direnç bölgesi olan 33.66 kırılmadığı sürece burada düşen tepeler sonrasında düşen dipleri oluşturan bir satış dalgasının daha gelme ihtimalini taşıyor olacağız. Bu noktada düşük zaman dilimlerine geçip bu süreci değerlendirmemiz gerekir. Burada da hatırlarsanız 32.55 önemli olacak demiştik. Bunun üstüne attık, güzel kapanışlar da aldık fakat yeterince güçlü alımlar gene gelmedi. Sınırda kalan hep alımlarla karşılaşıyoruz ve tekrar satışa döndük. Fakat bakın bu düşüşte burada gelen satışlar da %23.6'nın geçtiği tam düzeltmenin başlayacağı bölgeden tekrar alımlarla karşılaşıyor. Dolayısıyla şu alanda bakın yatay bir bant oluşmuş durumda artık. Aşağıda 32.25 kırılmadığı sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz şu an. Yukarıda da 32.78'in kırılması gerekir. 32.78 üstü hareketler görecek olursak da 33.20, 33.45 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Ancak şu an için bakın şu yatay bant korunduğu sürece yönümüz net değil. Aşağıda 32.25 desteği kırılacak olursa da bir düzeltme sürecine gireceğiz. Son yaptığım analizde 32-31-90 bölgesi, 92 bölgesi önemli olacak demiştik. Bu bölge şu an minimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise maksimum düzeltme sınırımız 31.50'de. 31.50 kırılmadığı sürece şu yükseliş sonrasında gelecek satışlar düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe geçme ihtimali taşır. Ancak 31.50 altında hareketler almaya başlarsak bu sefer de düşen tepelerden dolayı aşağıda 30.80'lerin kırıldığı bir süreç yaşayabiliriz. O nedenle aslında oldukça önemli karar bölgesinde olduğumuzu söyleyebiliyorum. Şu yatay bandın kırılımına göre ileriye yönelik de görünüm değişecektir. O yüzden temkinli olmak gerekiyor. Düşüşlerde en azından risk azaltmayı düşünmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu noktada altına geçecek olursak altında bir günlük grafiklerde düzeltme sürecinin dahi başladığını söyleyemiyorduk. 2873-2850 bölgesi korunduğu sürece tepede yatay bant içinde kararsız bir süreç geçireceğini söylemiştim. Yukarıda da 2956 direnci önemli olacaktı. Ne direncimiz ne desteğimiz kırılmadığı için orta uzun vadelilerde belirsiz bir süreç yaşanıyor. Şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecek. Bu noktada altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde hatırlarsanız şu tepede yatay bandın desteğinin direnç olarak çalıştığından bahsetmiştik. Şu an için direncimizi koruyoruz. 2927-2922 bölgesi. Destek olarak da aşağıda 2906-2900 bölgesini konuşmuştuk. Bu bölgenin altına indi, hatta kapanışlar da aldık. Fakat gelen satışlar bakın minimum düzeltme sınırı olan 2890'lardan şu an için destek bulmuş durumda. Fakat şu görüntüye baktığım zaman bakın alımlar belli bir seviyede satışla karşılanıyor. Fakat gelen satıcılar alıcılardan daha güçlü olduğunu görüyoruz ki bakın bir önceki dibin de altına inen hareketler yapabiliyor. O nedenle şu yatay bantta, şu düzeltme sürecinde alıcıların yavaş yavaş güçlenmiş olma ihtimali var. O nedenle aşağıda 2896 hareketlerde altında da gene bir miktar risk azaltmak gerektiğini düşünürüm. Çünkü aynı zamanda bakın burada tepelerde de düşen tepeler oluşmuş durumda. Eğer buradan satışlar derinleşecek olursa aşağıda 2830'ların kırılma ihtimali gündeme gelecek. O nedenle burada destek kırılımlarında bir miktar risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan platinin günlük grafiklerine geçtiğimizde bakın şu yükselişin maksimum düzeltme sınırından alımlarla karşılaştık demiştik. Geçtiğimizde bakın hem şu yatay bant hareketinin direnci, kırılım sonrasında da birkaç kere destek olarak çalışan şu bölgede şu an için direnç olarak karşımıza çıkıyor. 977-968 bölgesi. Bu bölge kırılacak olursa şu gene bir önceki tepe bölgesine kadar alımların ulaşması beklenir. Ancak artık burada yukarıda 1023 üstü kapanışlar görmediğimiz takdirde 1055'ten başlayan şu düşüşün güçlü
güçlü bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle özellikle bugün haftalıkta kapanış geleceği için yukarıda 977 üstü hareketler çok önemli olacak. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu düşüşün tepki sürecini takip ediyorduk. Yukarıda 959 geçildiğinde 960 direnci kırıldığında burada bir tepki sürecine girdiğimizden bahsederiz demiştik. Ve gelen alımlarda bakın %50 bölgesinde dirençle karşılaşmış durumda. Burada yükseliş şu en azından bir önceki tepeye ulaşma umudu için yukarıda 985'in geçilmesi gerekiyor. 985 üstü hareketler almadığımız sürece şu yaşanan düşüşün tepkisini verdik, güçlü bir tepki verdik fakat tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle yukarıda 985 üstü kapanışlar çok kıymetli olacak. Buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da da şu yükselişte bakın bir tepki sürecini takip ettik. Sonrasında satışlar geldi, gene bir önceki dibe kadar ulaştı. Fakat bakın yukarıda takip etmemiz gereken önemli bir direnç bölgemiz var. 966-949 bölgesi. Bu bölgeyi hatırlayacak olursanız bakın şu düşüş sonrasında tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken bölgeydi. Sonrasında bakın bu direnç kırıldıktan sonra gelen satışlarla bu bölgeyi destek olarak da çalıştırmıştık. Dolayısıyla şu anda da direnç olarak gene karşımıza çıkıyor. Yukarıda en azından bir 966 üstünde kalıcı olmadığı takdirde platinde satışların bir miktar daha derinleşme riski var. Bunun için de aşağıda 869-897 bölgesini takip ediyor olacağız. Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüşün tepkisini takip etmiştik ve %50 seviyesinden satışlar gelmişti. Ve aynı zamanda tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken 930-926 bölgesi de şu an için destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla Palladium için şu yatay bandı düşük zaman dilimlerinde takip edeceğiz. Yukarıda 962 üstü hareketler almaya başladığımızda tepkinin bir miktar daha güçlendiğini söyleriz ancak 985'lerin gene burada kırıldığını görmemiz gerekecek. Aksi takdirde bu alan maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 926'nın kırılması. Şu düşüşün bir tepkisini verdik. %50'lik tepkiden sonra tekrar satışa döndük diyeceğimiz bir süreci yaşatır ve 892-885 destek bölgesi oldukça önemli olacak. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de hatırlarsanız 69-88, 68-64 bölgesi önemli olacak demiştik. Bu bölgeden bir miktar yakın stopla alım yapılabilir dedik ve şu an içinde bir tepki sürecine girecek mi bunu takip ediyoruz. Bu noktada 71.43'ün geçildiğini görmemiz gerekir. Bu tarz bir kırılım geldiği takdirde piyasanın bir tepkiye girdiğini söyleriz. Ta ki 77 seviyesine kadar 77 dolar üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek ve tekrar 82.5'ları konuştuğumuz bir süreç yaşayabiliriz. Ancak burada 73.44-74 bölgesinde de minimum tepki sınırı olduğunu unutmayalım. Portföyünüzün büyüklüğüne göre bu verdiğim seviyeleri kullanarak risk azaltmak çok daha sağlıklı olacaktır olası tepki sürecinde. Fakat tabii öncelikle 71.43 geçiliyor mu bu önemli olacak önümüzdeki günlerde. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.